Avrupa'nın tarihi ve turistik açıdan en önemli ülkelerinden biri olan Doğu Avrupa'nın en gelişmiş ekonomisine sahip Polonya hakkındaki videomuz sizlerle. Polonya Orta Avrupa'da yer alır. 312.696 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip ülke, Avrupa'nın 9. dünyanın ise 69. büyük ülkesidir. Almanya, Çekya, Slovakya, Rusya, Litvanya, Belarus ve Ukrayna'ya komşu olan ülkenin Baltık Denizi'ne uzun bir kıyısı bulunur. Tarihe adını direnişleriyle kazımış Slav kökenli bir halk olan Polonya, tüm komşuları tarafından en az bir kez olmak üzere tarihinde 43 kez işgal edildi ve 3 kez de haritadan silindi. Uzun süren savaşlarda güç kaybeden ülke, Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından paylaştırılarak 123 sene çeşitli ülkelerin boyunduruğu altında kaldı. Dünyanın en büyük savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı. Savaşta en fazla zarara uğrayan ülkelerden biri olan Polonya'da aralarında 3 milyon Yahudinin de bulunduğu 5 milyon kişi yaşamını yitirdi. 1945'te Alman işgalinden kurtulan ülkede bir süre komünist rejim hakim oldu. 1990'da komünist rejim yıkılarak demokratik sisteme geçildi. Avrupa'nın ilk yazılı anayasasını benimseyen Polonya, şu an parlamenter bir cumhuriyettir. 2004'te Avrupa Birliği'ne giren ülke, 2007'den bu yana da Schengen bölgesi üyesidir. 16 şehirden oluşan Polonya'nın başkenti Varşova. Aynı zamanda Polonya'nın en büyük şehri olan Varşova'nın nüfusu 1.765.000 kişi. İkinci Dünya Savaşı'nda Varşova'nın %80'i harap edilmişti. Harap edilen şehir, fotoğraflardan yararlanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Bugünkü muhteşem yapıların neredeyse hepsinin tarihi 68 yıllık. Polonya 38 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık 9. ülkesi. Aynı zamanda dünyada toplam 60 milyona yakın Polonyalı bulunuyor. Polonya'nın nüfusu 1999'dan beri yavaş yavaş azalmakta. 2100 yılında ülke nüfusunun neredeyse %40 azalması ve 23 milyon olması bekleniyor. Oldukça homojen bir yapıya sahip ülkenin %97'sini Polonyalılar oluştururken diğer önemli etnik gruplar ise Almanlar ve Ukraynalılardır. Polonya'nın resmi dili Lehçedir. Lehçe haricinde özellikle batıda yer alan şehirlerde Almanca konuşma oranı yüksekken gençler arasında İngilizce kullanımı da çok yaygındır. Avrupa'nın en dindar ülkelerinden biri olan Polonya'nın %86'sı Katolik Hristiyan. Katolik Kilisesi'nin toplum ve yasalar üzerinde önemli etkisi var. Öyle ki ülkede kürtaja sadece zorlama sonucu oluşan gebeliklerde ve annenin sağlığı risk altında ise yasal izin veriliyor. Kadın derneklerinin verilerine göre Polonya'da yıllık yaklaşık 200.000 yasa dışı kürtaj yapılıyor. Ülkede Katolik kesim ve LGBT bireyleri arasında da ayrışmalar ve problemler var. Cumhurbaşkanının LGBT hakları savunuculuğunun komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu söylediği Polonya'da 100'e yakın belediye meclisi kendisini LGBT'siz adan olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği bu davranışlar sonucu LGBT hakları ihlalinden dolayı ülkeyi yasal işlem başlattı. Bu sebep ve ülkede yeni kabul edilen yasayla hakimlerin bazı hukuksal alanlarda Avrupa mahkemelerine başvurmalarının yasaklanması, Avrupa Birliği ve Polonya arasında bir gerginlik oluşturdu. Polonya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını ifade eden Polexit süreci gündemde. Ülke ekonomisine bakacak olursak, Polonya Türkiye'nin 2 sıra gerisinden gelerek dünyanın en büyük 22. ekonomisi, Avrupa'nın ise en büyük 9. ekonomisidir. Batı Avrupa'ya göre daha az gelişmiş fakat Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Polonya, Avrupa'nın ve Google gibi uluslararası firmaların yatırım merkezi konumunda. Polonya'daki yenilikçi ve teknoloji merkezli şirketler, ülkenin ekonomik büyümesini yönlendiren en önemli alanlar. Polonya son zamanlarda yüksek bütçeli oyunlar yapan Techland gibi şirketler ile oyun dünyasında da etkisini giderek arttırıyor. Avrupa ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip 4. ülke olan Polonya, geçici iş göçünde en cazip ülke konumunda. Eurostat'ın verilerine göre 5 yılda 20 ila 35 yaşları arasında olan 268.000 Polonyalı ülkeyi terk etti. Bu nedenle beyin göçü ve iş gücü sorunu yaşayan Polonya'ya göç etmek diğer Avrupa ülkelerine oranla daha kolay.
Bir Polonya zlotüsü 2 lira 44 kuruşa eşit. Ülkede asgari ücretle çalışanların oranı %8 iken asgari ücret 2800 zloty yani 610 euro. Ortalama maaş ise 5500 zloty yani 1200 euro. Genel giderlere bakarsak kiralar 1+1 ev için 1400 zloty'den, 2+1 evler için de ortalama olarak 2300 zloty'den başlıyor. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 kilo tavuk 14 zloty, 1 kilo et 25 zloty, 1 litre süt 2,5 zloty ve 3 litrelik ayçiçek yağı 15 zloty. Avrupa'nın en eski ikinci üniversitesi olan Jagiellonian Üniversitesi ve Varşova Üniversitesi ile tanınan ülke, köklü ve kaliteli bir eğitim sistemine sahip. Son yıllarda eğitim için Avrupa'da en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Polonya, Türk öğrencilerin de en çok tercih ettiği ülkelerden biri. Lise ortalamasına bakılarak alım yapan üniversitelerin fiyatları 2.000 ila 5.000 euro arası, medikal alanlarda ise 10.000 veya 15.000 euro arası. İngilizce yeterlilik şartı ise genelde B2 seviyesinde. Polonya'da öğrenciler haftalık 20 saat çalışma hakkına sahip. Polonya'nın kültürüne ve yaşantısına bakarsak, Polonyalılar soğuk hava koşulları ve geçmişte yaşadığı olayların etkisiyle genel anlamda mesafeli görünse de güler yüzlü, mutlu ve yardımsever bir toplumdur. İnsanlar birbirine karşı çok saygılı ve kibardır. Kaldırımda yürürken insanların sürekli birbirlerine yol verdiklerini görebilirsiniz. Sürücüler yayayı gördüğü an durur ve dakikalarca bekleyebilir. Polonyalılar aynı zamanda dakik ve çalışkandır. OECD verilerine göre haftalık 39 saatle Türkiye'den sonra Avrupa'nın en çok çalışan ikinci ulusudur. Polonya'da diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olan evlenme yaşı ortalama 27,9'dur. Ayrıca Avrupa'da en az boşanma oranına sahip 3. ülkedir. Dindar bir ülke olan Polonya'da hayat sakin ve düzenlidir. Akşam 8 gibi neredeyse tüm işletmeler kapanır. Pazar günü ise çoğu işletmenin çalışması yasaktır. Polonya hakkında ilginç bilgilere bakarsak, Viyana kuşatmasının başarısız olmasında önemli bir rolü olan Polonya, kuşatma sırasında Osmanlı ordusunun başında olan Kara Mustafa Paşa'nın adını bir bireye vermiştir. Adı Kara Mustafa olan biri hala satılıyor. İstanbul'da bulunan Polonezköy mahallesinin 1842 yılında kurulan bir Polonya köyü olduğunu biliyor muydunuz? Polonezköy, Prens Adam Czartoryski tarafından 1842 yılında Polonyalı sürgüncüleri yerleştirmek için kurulmuş. Adını kurucusundan alarak Adampol olan köyün adı sonradan Polonezköy olarak değiştirilmiştir. 1932 yılında köy sakinlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir. Sonradan sakinlerin çoğu göç etmeye başlasa da şu an mahallenin muhtarlığını Polonyalı Frederick Nowicki yapmakta. Çoğu kişi vodka'nın Rus kökenli bir içki olduğunu düşünür. Ancak vodka'nın ilk çıktığı yer tarihi kayıtlara göre Polonya. 1405 yılına dayanan vodka'nın Orta Çağ'dan itibaren üretildiği düşünülmekte. 1930 Polonya'sının başarılı piyanisti Yahudi kökenli Wojciech Szpilman'ın Yahudi soykırımında hayatta kalma mücadelesini anlatan ünlü piyanist filminin bir bölümü de Polonya'da çekilmiştir. 2019 yılında Netflix'te yayınlanan The Witcher dizisi de Polonyalı CD Projekt'in The Witcher adlı bilgisayar oyunundan uyarlanmıştır. Aynı zamanda dizideki bazı sahneler de Polonya'da çekilmiştir. Uzun süre kilise tarafından kandırılan Hristiyan bilim insanları güneşin ve ayın dünya etrafında döndüğünü düşünüyordu. Bu düşünceyi çürüten ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü kanıtlayan dünyanın en ünlü astronomlarından biri olan Kopernik de bir Polonyalıydı. Polonya dünyanın en eski restoranına ev sahipliği yapmakta. 1275 yılından beri hizmet veren restoran, Krakow'daki en önemli turistik yerlerden birisi. Polonya'nın mutfağı çok çeşitli olmasa da güzel lezzetlere sahiptir. Mantıya benzeyen, içi kıyma, lahana, peynir ve reçel gibi ürünlerle doldurulan pierogi, baharatlarla harmanlanmış ünlü sosisi kielbasa, lahana sarmasına benzeyen, kıyma ile yapılan gomki ve meşhur tatlısı karpatka önemli lezzetlerinden birkaçı. Ülkenin en önemli içeceği de vodka. Polonya, Türkiye'nin 2 saat gerisinden geliyor. İki ülke arası uçuş süresi de yaklaşık 2,5 saat. Polonya, Schengen bölgesine üye devletlerden biri olduğu için seyahat öncesinde Schengen vizesi alınması gerekir. Polonya'yı gezerken bozulmamış doğasına hayran olacak, Orta Çağ ve Gotik mimariyi iliklerinize kadar hissedeceksiniz.
Başta Krakow ve Varşova olmak üzere gezebileceğiniz pek çok tarihi şehir bulunmakta. Bol bol katedral, kale ve saray gezmeye hazır olun. 900 yıllık bir eser olan ve hükümdarların taç giydiği Wawel Katedrali'ne uğrayabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından kurulan ve tarihin en acı olaylarına şahitlik eden 1 milyondan fazla insanın öldüğü Auschwitz toplama kampını gezebilir ve şehir merkezindeki birçok eseri ziyaret edebilirsiniz. Dünyanın en büyük kalesi ve Polonya'nın simgelerinden biri olan Malbork şehrindeki Malbork Kalesi'ne çıkabilir. Varşova'daki Wilanów ve Lęgienki saraylarını da ziyaret edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Polonya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.